Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size görmüş olduğunuz bu çantanın yapım aşamalarını anlatacağım. Çantamız bakın bu şekilde 3 milim keçe astarla yapıldı. Ahşap kulpları var ve iki ayrı motiften oluşan, yanlarını ayrı ayrı işlediğim güzel bir çanta. Şimdi bunun yapım aşamalarına geçelim. Çantamız için 3 renk ip kullanıyoruz ve 2 milim tığ kullanıyoruz. İplerin numaralarını açıklamaya yazarım. Çantamızın yapımına 28 zincir çekerek başlıyoruz. Bakın lacivert ipimizle başlıyoruz. Şimdi 28 zincir çekelim. 28 zincirimizi çektik. Bakın 28 zincirin 3 tanesi trabzanın bir tanesini oluşturuyor. İpimizi doluyoruz ve bakın şu 25. zincire batarak bir trabzan yapıyoruz. Ve bu trabzanımızın kapatmasını diğer rengimizle yapıyoruz. O rengimizde bakın bu ipimiz. Diğer ipimizi alıyoruz ve şu iki tane ilmeğin içinden geçirerek şöyle bakın sabitliyoruz da ipimiz kaçmasın. Ve ipimizi doluyoruz. Aynı noktaya iki trabzan daha yapıyoruz. Bir, bakın aynı noktaya iki trabzan daha yapıyorum. Başlangıcımızı böyle yaptıktan sonra bakın şimdi bir zincir çekiyorum, battığımız zincir boşluğunun yanındaki zincire batarak bakın tekrar trabzan yapıyorum ve yine bir yanındaki hemen yanındaki zincire batarak bir trabzan daha yapıyorum. Bakın bunu kapatmadan önce diğer rengimi bağlıyorum. Ve yine yanındaki zincire bakın. Lacivert ipimle sırayla zincirlere batarak iki tane trabzan daha yapıyorum ve yine şu iki ilmeği kapamadan bakın şöyle diğer rengi alarak iki trabzan daha yapıyorum. Bakın her ip değiştiğim zaman diğer ipimi bakın şu zincirin yanında tutarak alttan yürütüyorum ve sırası geldiği zaman alışım daha kolay olmuş oluyor. İki trabzan daha yapıyorum ve ikinciyi kapamadan diğer rengime geçiyorum. Bu işlemi zincirin sonuna kadar yapalım. Bakın bu şekilde 5 grup lacivert ikili trabzan yaptıktan sonra yanına hemen
krem rengi ikili trabzan yapıyoruz ve araya bir zincir çekiyoruz. Ve bakın bu arttırma noktası olduğu için şöyle hafif yan çevirerek 2 trabzan daha yapıyoruz. Ve 2 trabzandan sonra bakın yine aynı noktaya iki tane de lacivert trabzan yapıyoruz. Ve bu bizim köşe noktamız oluyor. Şimdi tekrar burada yaptıklarımızın aynısını şu karşı sırada yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şurada 2 tane krem sık iğne yapıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir. Bakın şu köşedekiler aynı noktaya batıyor. Bir zincirden sonrakiler. Bakın şurada bir zincir çektik ve sonrakiler köşe noktası olmuş oldu. Şimdi tekrar bir zincir çekip zincirin devamında gördüğünüz şu trabzanlardan yaparak şurada tekrar köşe noktası oluşturuyorum. Şimdi artık zincirin karşılığı gelen noktalara batıyorum ve trabzan yapıyorum. Bakın bu arada diğer ipimi de yürütüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bunu köşeye kadar yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldikten sonra bakın bir zincir çekiyorum ve şu lacivert trabzanların çıktığı noktaya batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve lacivert ipimle trabzanları kapatarak sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi başlangıçta 3 zincirle başladığım trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırıyorum ve birinci sıram bitmiş oluyor. Bu şekilde ilk sıramızı tamamladıktan sonra bakın şu yaptığımız ilk sıramızdı. Bakın şu lacivertin yeri hiç değişmiyor ve rengi hiç değişmiyor. Bu lacivertin sağından ve solundan arttırımlar yapılıyor ve yine şu iki köşenin ortası, alt ve üst kısımları değişmiyor. Her seferinde aynı şekilde trabzanlar yapılıyor. Sadece şu köşeden bir zincir çektiğimiz yerlerden arttırma oluyor. Şöyle dönerek yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramızı yapalım. Bakın ikinci sırada köşenin rengi değişiyor. İkili trabzan, şu iki tane arasına çektiğimiz bir zincirin arasına ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip tekrar aynı renkle yapıyoruz ve köşe noktalarımız oluşmuş oluyor. Şimdi tekrar 3 zincir çekelim ve şuradaki
trabzanın tepesine batalım. Ve bir ikili trabzan yaptıktan sonra diğer rengimize geçelim. Bakın şu iki tane krem rengi olanı biz örüyoruz. O da normal bir şerit oluşturacak. Ve bunu lacivertle kapatıyoruz. Ve şuradaki zincir boşluğuna bakın. Şu zincir boşluğuna bir tane trabzan yapıyoruz. Ve bir trabzan daha yaparak bir zincir çekiyoruz. Ve bakın aynı noktaya iki trabzan daha yapıyoruz. Bu bizim ikinci sırada birinci arttırma noktamız oldu. Şimdi kalan tüm trabzanları kendi renginde yaparak diğer köşe noktamıza geliyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldik. Bakın burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Bakın şuradaki zincir boşluğuna tekrar arttırma yapacağız. Lacivert ipimizle ikili trabzan yapıyorum. Ve arada bir zincir çekip aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. İki tane daha yapıyorum ve tekrar kapatırken krem rengi iple kapatıyorum ve bakın şuradaki krem rengi olan ikili trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan iki tane yapıyorum. Daha sonra tekrar lacivert ipimi alarak bakın şu köşedeki lacivert trabzanları iki tane yapıyorum ve tekrar krem rengiyle kapatıyorum. Ve bakın biraz önce bu noktada yaptığımız gibi tekrar burada iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bunu lacivert iple kapatıyoruz. Zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya bir zincir çekip aynı boşluğa iki trabzan daha yapıp kremle kapatarak sıramızı tamamlıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Ve sıra sonuna geldiğimiz zaman bakın bu şekilde tekrar şuradaki zincir boşluğuna lacivert yapıyoruz. İki tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum ve iki tane trabzan daha yapıyorum. Ve şu aradaki bakın sütunun oluşabilmesi için
Buradakini kaçırmıyoruz. Ve bunu lacivertle kapatarak ilmek kaydırıyorum. Ve ikinci sıramı da tamamlamış oluyorum. Şimdi aynı mantıkla tekrar 3 zincir çekiyorum. Köşe noktamdaki laciverti yaptıktan sonra bakın şurada oluşturduğum sütunları aynen işliyorum. Bakın şunu yapıyorum. Bakın tekrar şurada bir sütun daha oluşturacağım ve şu iki rengin arasına renk katarak yine bir ayrı renk, bir başka renk, hani bir o renkten bir o renkten yapmış olacağım. İki tane aynı renkte durmayacak. Şimdi buradaki lacivert sütunumu da yapıyorum. Bakın bundan sonra krem renginin gelmesi lazım. Şuradaki zincir boşluğuna iki tane sıkı trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve aynı boşluğa iki trabzan daha yapıyorum. Ve devamında tüm sütunlarımı kendi renginde yaparak sıra sonuna tamamlıyorum. Sıra sonunda bu şekilde bakın krem rengini yaptıktan sonra yine şu iki laciverti ayırıp araya renk katacağım. Şurada hemen bir lacivert sütun daha oluşturuyorum. Ve araya bakın şuradaki zincir boşluğuna batarak iki trabzan yapıyorum ve bir zincir çekip tekrar iki trabzan yaparak arttırmış oluyorum. Bundan sonra tekrar dönüyorum. Bakın şurada yine lacivert sütunumu oluşturup şurada krem rengiyle arttırma yapıyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şurada ilmek kaydırmayla bitiriyorum. İlmek kaydırmayla birleştirme yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çekiyoruz. Lacivert sütunumuzu yapıyoruz. Ve devamında bakın yanında oluşturduğumuz iki sütunu daha yapıyoruz. Bakın şimdi yine bu arttırma noktasında şu arttırdığımız trabzanlarla bir sütun daha oluşturacağız ve şu araya tekrar renk katacağız. Bakın krem rengi sütunu oluşturduk ve bunu lacivertle kapatarak zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum ve ikili trabzan daha yaparak tekrar köşe noktadan arttırmış oluyorum ve devamında bakın tüm sütunların kendi rengini yaparak trabzanlarımı sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Yine şurada sütunu oluşturup arttırma yapıyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde şu
başlangıç noktasından sayarak 1 2 3 4 5 6 sıra yaparak döne döne toplamda 12 sıra olmuş oluyor. 6 sıra yaparak tamamlıyoruz ve son birleştirmemizi ilmek kaydırmayla yapıyoruz ve iplerimizi buradan kesiyoruz. Arka tarafından yürütüyoruz, gizliyoruz ve çantamızın yan tarafı bitmiş oluyor. Bu şekilde 3 tane bakın şöyle yaptıktan sonra çantamızın motifli kısmını yapmaya geçiyoruz. Bu şekilde 3 tane yapalım. Çantamızın ön ve arka yüzünün motifleri için bakın bu şekilde bir örnek yapıyoruz. Bunun için başlangıçta lacivert ipimizle başlayacağız. Bakın önden sihirli halka yapıp içine 8 tane sık iğne dolduruyoruz. Daha sonra o sık iğnenin tepelerine, her bir sık iğnenin tepesine ikişer tane batarak toplamda 16 tane trabzan yapmış oluyoruz. Sihirli halkamızı bakın bu şekilde yapıyoruz. Tığımızı geçiriyoruz ve ilmeği çekerek bir zincir çekip sabitliyoruz. Bakın bu zincirin içine 8 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakın daha sonra şu alttaki ipi çekerek sihirli halkamı kapatıyorum ve başlangıçta yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve bakın zincirin çıktığı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu arada bakın bu ipi de yürütüyorum ki sihirli halkamız tekrar açılmasın. Trabzan yaptım ve hemen yanındaki sık iğnenin tepesine battım ve ikili trabzan yaptım. Yine aynı noktaya bakın battım ve ikili trabzan yaptım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine battım ve yine aynı noktaya tekrar battım. Her bir sık iğnenin tepesine ikişer kere batıyorum ve 8 tane sık iğnem varken 16 tane trabzanım olmuş oluyor. 16 trabzanı tamamladıktan sonra bakın başlangıçta çektiğim 3 zincirin tepesine batıyorum, ilmek kaydırıyorum ve ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde halkayı tamamladıktan sonra herhangi bir trabzanın tepesine batıyorum ve çiçeğimi renginde olan ipi alıyorum ve çekiyorum. Bakın bu şekilde sabitliyorum ve 3 zincir çekiyorum. Çıktığım noktaya, zincirimin çıktığı noktaya tekrar trabzan yapıyorum ve yine aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın sıradaki trabzanın tepesine değil, yanındaki. Bakın şuna değil, şuna batarak aynı işlemi yapıyorum.
tekrar 2 zincir çekiyorum ve bakın sıradakine değil bir yanındakine batarak aynı noktaya 3 trabzan daha yapıyorum. Bakın 16 tane trabzanın üstüne bu şekilde 8 grup üçlü trabzan yaparak şu zincirin tepesine batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu şekilde bakın 8 grup olacak şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 grup olacak şekilde üçlü trabzanları yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve bakın şu zincirin başlangıçta yaptığım zincirin tepesine batıyorum, ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve bir üst sıraya geçerken 3 zincir çekiyorum, çıktığım noktaya tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum ve aynı noktaya bakın tekrar batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum ve sonra bakın yanındakini batıyorum ve şu alt sıradaki ortada olan trabzanın tepesine ikişer kere batarak üstteki sıramı 4 tane trabzana dönüştürmüş oluyorum. Bu şekilde bunu burada bekletiyorum ve diğer rengime geçiyorum. Bakın şu aradaki rengime geçiyorum. Onun için ipimizi alıyoruz. Bakın şöyle bir ilmek yapıyoruz ve şu arada bakın atlayarak geçtiğimiz trabzanın tepesine batıyoruz ve bakın bu şekilde batıyoruz ve burada bir trabzan yapacağız. Trabzanın ilkini yaptıktan sonra ikincisini kapatmadan önce bakın şu 2 tane zincirin ortasından tığımızı geçiriyoruz, ipimizi alıyoruz ve halkaların arasından geçerek kapatıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Bakın şunu bu şekilde yatırıyorum. Bakın tekrar ipimi doluyorum. Bakın şu aradaki bıraktığım trabzanın tepesine batıyorum ve burada bir trabzan yapıyorum. İlkini yapıyorum. Bakın 2 ilmeği kapatmıyorum. Zincirin içinden geçiyorum. İpimi buradan alarak bakın, bu şekilde kapatıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bakın şu arada bıraktığım trabzanın tepesine batıyorum ve trabzan yapıyorum. Halkadan geçiriyorum ve çekiyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Halkadan geçiriyorum
tamamlıyorum. Bu şekilde bakın şu başlangıç noktasına kadar yapalım. Bakın sıra sonunu tamamladım ve başlangıçta yaptığım bir tane trabzanın tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve bu ilmeği de yine burada bekletiyorum. Şimdi tekrar çiçeğimin rengini geçiyorum ve bakın burada 4 sık iğne yapmıştım. Arada yine 2 zincir çekiyorum ve ipimi doluyorum. Tekrar bakın şu 3 tane trabzanın tepesine 4 tane trabzan yapıyorum. İlkine bir tane yapıyorum. Ortadakine 2 tane yapıyorum. Bakın aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve yanındakine bir tane daha yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve yanındakine batarak aynı işlemi yapıyorum. Bunun tamamında aynı işlemi uyguluyorum. Halkamızı tamamladıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Bakın şu krem ipimizi öne alıyoruz. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir üst sıraya geçmek için 3 zincir çekiyoruz. Ve bakın sıradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Ortadakine 2 tane batıyoruz. Ve yanındakine yine bir tane batarak 4 tane olan trabzan sayımızı 5'e çıkarmış oluyoruz. Şimdi şunu biraz şöyle genişleterek bekletiyorum ve krem rengi ipime geçiyorum. Bakın şimdi bu rengin ikinci sırasını yapacağım. Bakın şunu şu ara yeri yapacağım. Bir tane olan trabzanı 2 tane yaparak aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi bakın bir üst sıraya çıkabilmek için 3 zincir çekiyorum. Zincirin çıktığı noktaya batıyorum ve trabzanın yarısını yapıyorum. Bakın şu halkanın arasından geçerek 2 tane ilmeği de geçip trabzanlarımı tamamlıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bakın yine bunu bu şekilde öne yatırıyorum ve ipimin üstüne dolayarak şuradan bakın trabzanımın tepesine batıyorum ve trabzan yapıyorum. Yarım yapıp bakın şu halkanın içinden geçirerek tamamlıyorum ve yine ipimi doluyorum. Tekrar trabzanın tepesine batıyorum ve tekrar bir trabzan daha yapıyorum ve yine 5 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Halkanın içinden geçiriyorum ve çıkarıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Trabzan yapıyorum ve halkanın içinden geçerek
tamamlıyorum. Tekrar 5 zincir yapıyorum. Çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldiğimizde 5 zincir çekip başlangıçta çektiğimiz zincirin tepesine batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz ve yine 3 zincir çekip bekletiyoruz. Ve tekrar bakın çiçeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Bakın. Trabzanların tepesine batıyorum. Sadece ortadaki trabzanı 2 tane batıyorum. 4 tane olan trabzan sayımı 5'e çıkarmış oluyorum. 2 bakın. Şunu bir battım. Bir tane daha battım. Ve 5. 2 zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum ve sıra sonunda birleştiriyorum. Sıra sonuna geldiğimizde 2 zincir çekip başlangıç zincirinin tepesine batarak ilmek kaydırıyoruz. Ve şimdi bakın ipimizi tığımıza doluyoruz. Bakın şuradan sayıyorum. 1 2. Yani beşli trabzanın ortasındaki bakın şu boşluğa batıyorum. İlkini bakın bir kere de çekiyorum. Sonra ipimi dolayıp trabzan yapıyorum. Ve tekrar ipimi dolayıp bir trabzan daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra tekrar ipimi doluyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar ipimi alıp bakın bu şekilde bir kere de çekip bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve sonunda şu sonuncu trabzana batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bakın şu birinci trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. Daha sonra ipimi doluyorum. 1 2. Bakın şuraya batıyorum. Bir kere de çekiyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve tekrar ikili trabzan yapıyorum. Sonra ipimi dolayıp bir kere de çekerek kapatıyorum. Ve tekrar bakın şu 5. trabzanın tepesine batarak ilmek kaydırıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Birinci trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırıyorum. İpimi dolayıp 2 tane trabzan sayıp tekrar aynı noktaya aynı işlemi yaparak tüm sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladıktan sonra bu şekilde 2 zincir çekip bakın şu başlangıçta yaptığımız ilmek kaydırmanın tepesine batarak şurada tekrar ilmek kaydırıyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu iple işimiz bitti. İpimizi kesip gizledikten sonra arka tarafta şimdi tekrar krem rengi ipimizi alıyoruz ve 3 zincir çekip bakın başlangıçta hemen bir trabzan yapıyoruz.
trabzanın yarısına geldiğimizde tekrar bakın şu zincirin üstüne tekrar 2 zincir çekip kaydırma yapmıştık. Buradaki 2 zincirin ortasına batıyoruz ve ilmeğimizi tekrar 2 tane ilmeğin içinden çekerek trabzanımızı kapatmış oluyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz ve hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak tekrar yarım bir trabzan yapıyoruz. Tekrar bakın şu üstteki 2 zincirin arasındaki boşluğa batarak ilmeklerimizi kapatıyoruz. Aşağıdaki 2 trabzan 3 trabzana çıkmış oldu. Bu noktadan sonra bakın şu arkadaki zincir boşluğuna bakın. Şu 5 zincir çekip ilerliyorduk. Zincir boşluğuna 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Şuralarda yaptığımız ikili trabzan, şurada biz üçlü trabzan yapacağız. Ve buradan arkaya geçerken arada zincir çekmiyoruz. İpimizi doluyoruz ve bakın şu zincir boşluğuna batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 kere de çekiyoruz. Biraz daha uzun oluyor. 1 2 3. Ve bakın 5 tane yaptıktan sonra tekrar diğer yüzünü çeviriyoruz. Bakın şuradaki trabzanın tepesine batacağım. İpimi doluyorum tığıma ve tekrar trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum yarım bir şekilde ve yine şuradaki 2 zincirin bakın şu 2 tane zincirin boşluğuna batıyorum, ipimi alıyorum ve 2 tane ilmeğin içinden geçerek bir tane trabzan yapmış oluyorum. Tekrar ipimi doluyorum, yanındaki bakın trabzanın tepesine batıyorum, tekrar bir ikili trabzan yapıyorum ve aynı trabzanın tepesine tekrar batarak 2 tane trabzanı 3 taneyi çıkarmış oluyorum. Ve tekrar bakın şu arkadaki zincir boşluğuna şuna 5 tane üçlü trabzan dolduruyorum. Arada herhangi bir zincir çekmedim. Ve 5 trabzandan sonra tekrar ön kısma geçiyorum, ipimi doluyorum ve tekrar şu aradaki trabzanın tepesine batarak aynı işlemi yapıyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Sırayı tamamladıktan sonra bakın başlangıçta çektiğimiz zincirin tepesine batarak ilmek kaydırıyoruz ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir çekerek yükseliyoruz ve üzerine dolayıp bakın şu 3 tane sık iğnenin ortasındakine batıyoruz ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu noktada bakın yuvarlak olan motifimizi kare bir motife çevireceğiz
Bu yüzden köşe noktamızı oluşturmamız gerekiyor. 2 tane trabzanın arasına 2 zincir çekiyoruz ve aynı noktaya 2 trabzan daha yapıyoruz. Ve bakın altta 3 tane olan trabzanımızı üstte 3 tane sağda ve şimdi tekrar bir trabzan yaparak 3 tane solda olmak üzere 6 tane trabzana çevirmiş oluyoruz. Bakın şu yanındaki boşluğa da trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha yapıyoruz ve şu altta 3 tane olan trabzanımızı 6 tane trabzan olarak çoğaltıyoruz. Ve bu noktada bakın şuradaki boşluğa, bakın şu geçiş boşluğuna bir tane şöyle ipi dolayarak kısa bir trabzan yapıyoruz. Hepsini bir çekiyoruz. Kısa trabzandan sonra bakın şu trabzanların üstüne sık iğne yaparak toplamda 12 tane sık iğne yaparak şu noktada tekrar köşe noktamızı oluşturacağız. Şimdi 12 tane sık iğnemizi yapalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın yine şu birleşme noktasındaki şu boşluğa tekrar bir kısa trabzan yapıyorum ve yine şu 3 tane trabzanı 6 tane trabzana çeviriyorum. İlkine bir trabzan yapıyorum. Ortadakine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya ikili trabzan daha yapıyorum. Ve yine yanındakine bir trabzan daha yapıyorum. Bakın şu geçiş boşluğuna bir tane kısa trabzan yapıyorum ve yine 12 tane sık iğne yapıyorum. ...12 tane sık iğne yaptıktan sonra... ...bakın... ...tekrar şu geçiş boşluğuna... ...bir tane... ...kısa trabzan yapıyorum. Ve yine şu 3 tane trabzanın üstüne... ...ilkine... ...bir tane... ...ortadakine... ...önce 2 tane... araya 2 zincir ve aynı noktaya 2 tane daha yaparak köşe noktamı oluşturuyorum ve yanındakine bir trabzan daha yapıyorum ve yine şu geçiş noktasına bakın, kısa bir trabzan yaparak 12 sık iğne daha yapıyorum ve şurada son köşe noktamı oluşturuyorum ve tekrar 12 tane sık iğne yaparak burada ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Tekrar sıranın sonuna geldiğimde bir tane kısa trabzan yaparak yanındaki zincirin tepesine batıyorum
ve ilmek kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi bu noktada bakın yuvarlak olan motifimiz kareye dönmüş oldu. Şimdi yaptığım tüm sık iğne ve trabzanların üstüne, bakın burada trabzan var, burada sık iğneler var. Hepsinin üstüne birer trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Şu arada yine 2 zincir çekiyorum ve zincir boşluğuna bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın 3 zincirle yükseliyorum. Yanındakine trabzanın tepesine batarak ilerliyorum. Ve yine yanındakine batıyorum. Ve bakın şuradaki zincir boşluğuna batarak 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu noktada dönüş oluşsun diye tekrar bir trabzan yapıyorum ve tüm trabzanların ve sık iğnelerin tepesine batarak sıramı tamamlıyorum. Bakın tüm trabzanlara battım. Şimdi sık iğnelere geldim. Sık iğnelerin de tepesine batarak köşeye kadar geliyorum ve köşede aynı işlemi yaparak motifin çevresini tamamen bu şekilde tamamlayıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Motifimizin dört kenarına da trabzanları yaptıktan sonra bakın başlangıç noktasına gelip ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Ve bu noktada bakın lacivert ipimi, başlangıçta kullandığım lacivert ipimi bağlayarak tüm trabzanların tepesine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Ve bakın tüm trabzanların tepesine sık iğne yaparak sıramı tamamlıyorum. Sadece şuradaki zincir boşluğuna yine bir arttırma yapıyorum. Bakın şu zincir boşluğuna batarak bir tane arttırmış oluyorum ve yine arada 2 zincir çekiyorum ve bir tane daha arttırmış oluyorum. Ve sonra tekrar bakın tüm trabzanların tepesine batıyorum ve köşelerde birer arttırım yapıp 2 zincir çekip tekrar bir arttırarak sıramı bu şekilde tamamlıyorum ve şurada ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Sıra sonuna geldiğimde ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve 3 zincir çekiyorum. Bu noktada bakın şu bir altta yaptığımız trabzanların sayısı 22 idi. Tüm arttırımlarla beraber şunları sayarsak 22 trabzan olduğunu görürüz. Ve bizim üst sırada sık iğne ile şu kenarlarda yaptığımız arttırımlarla beraber 22 olan sayımız her bir kenarda 24'e çıkmış oldu. Bakın bir arttırım burada yaptık 24, bir arttırım burada yaptık 24. Bu kenarlarımızın toplam 24 tane sık iğnesi var. Şimdi bu sayı neden önemli? Bakın şu yaptığımız başlangıçtaki kenarlarla bunun şöyle uyuşması lazım. Bakın şöyle tuttuğumuz zaman gelen noktada
Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Bizim burada 24 tane sık iğnemiz var. Ve yine şimdi yapacağımız başlangıçlarla beraber şuradaki arttırımlarla beraber 26 tane sık iğnemiz olacak. Bunu bu şekilde ayarlamamız gerekiyor ki bakın dikerken şöyle bunların birbirine denk gelmesi gerekiyor. Bakın şöyle kafa kafaya bunların ölçülerinin bu şekilde aynı olması gerekiyor ve bunu dikerken bakın kaydırmamamız gerekiyor. Bu yüzden bu sayılar önemli. Şu noktada bakın şöyle koyduğumuz zaman gelen renge karşılık bakın laciverte karşılık geliyor. Ben bunu 2 tane lacivert trabzan yapıyorum. Bakın bu zincir bir trabzan, hemen yanındaki noktaya batarak bir trabzan daha yapıyorum ve altında bakın ipimi kesmemiştim. Yine laciverti yürüterek bakın şu kapatmayı yine krem rengiyle yapıyorum ve hemen yanına 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve yine kapatmıyorum, lacivertle kapatıyorum ve bakın şurada yine bakın şu aradaki zincire bir tane lacivert trabzan yapıyorum ve yanına hemen krem yapıyorum. Bakın geldiğimiz nokta bu şekilde. Bunun birbirine uyumlanması gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bizim yaptığımız lacivert bu noktada. Biz yine şu bacağı yaptığımız, şu tekini yaptığımız noktaya 2 tane krem trabzan yapıp araya 2 zincir çekip tekrar 2 tane krem trabzan yaparak ilerliyoruz. Bakın aynı noktaya yine şu lacivert ipimi yürüterek 2 tane krem trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve yine 2 tane trabzan yapıyorum ve bunu lacivertle kapatıyorum ve tekrar bakın trabzanın lacivertinin bir tanesini aynı noktaya yapıyorum ve diğerini yanındakini batarak devam ediyorum ve burada sırası gelen bütün sık iğnelerin üzerine 2 lacivert 2 krem trabzan yaparak köşe noktaya kadar ilerliyorum. Motifimizin dört kenarını da bu şekilde yaptıktan sonra bakın son krem rengi trabzanlarımızı yapıyoruz ve başlangıçtaki lacivertimize bakın denk geliyor. Bir lacivert bir krem olarak. Şimdi bunun son kapatmasını lacivertle yapıyorum. Ve burayı ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Tekrar bakın 3 zincir çekiyorum. Aynı şekilde ilerliyorum.
krem rengi ipimi alıyorum. 2 tane krem rengi trabzanımı yapıyorum. Tekrar lacivert ipimi alıyorum. Bu şekilde bakın. Sıramı tamamlayacağım. Şimdi bu köşe noktada yine bir arttırma işlemimiz var. Bakın bu sefer şu 2 tane kremin ortasına lacivert koyarak arttırmamızı yapacağız. Köşeye 2 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan daha yapıyorum. Ve yine krem rengi iple devam ediyorum. Bakın tüm sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bakın şöyle. Şimdi şuradaki krem rengi arttırmayı yaptım. Bunu tam tur döndükten sonra tekrar arttırma yapacağım. Pardon, lacivert arttırmayı yapmıştım. Şunu. Sonra kremi yapacağım ve son lacivert arttırmadan sonra çantamızın ön kısmını da bitirmiş oluyoruz. Diğer ön kısmını, bir ön tarafı bu olacak. Diğer tarafı da bu olmuş olacak. 3 tane de bundan yapıp birleştirmemizi yapmaya geçelim. 4 sıra trabzan yaptıktan sonra bakın motifimiz bitti. En son köşede diğer parçalar gibi bakın lacivertle bitirdim. Lacivert arttırmayla bitti. Ve çantamızın son parçasını da yapmış olduk. Şimdi bakın çantamızın başlangıçtaki bakın şu motifli kısmını bu şekilde koyuyoruz. Dikiş olarak ister dikebilirsiniz iğne iplikle, isterseniz tığ ile birleştirebilirsiniz. Ben iğne ile dikmeyi tercih ettim. Bakın şuradan ve şuradan diktim. Şöyle göstereyim. Şimdi bu son dikiş kısmını da, ön tarafın son kısmını da şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın şu şekilde parçaları koyuyoruz. Bakın bunu böyle koydum. Diğer kısmını buraya ve öteki kısmını şuraya koyarak bunları birleştiriyorum. Bakın şurası çantamızın ağız kısmı oluyor. Ve burayı diktikten sonra arka tarafının dikimine de geçelim. Şimdi ben şurayı diktikten sonra bakın ipimi kesmemiştim. Tekrar bu parçayı da şuraya dikiyorum. Bakın ipimi buradan devam ettiriyorum. Şuradaki şu sağ tarafta 2 trabzan, sol tarafta 2 trabzan var. Ben sol taraftaki trabzanın bakın şöyle zincir boşluğuna, bakın şu ilmeğin arasına alttan girerek dikmeye başlıyorum. Bakın şöyle lacivert diye çok görünmüyor. Beyaz kısma geldiğinde krem kısma daha iyi görürsünüz. Bakın bu şekilde dikmeye başlıyorum.
Şöyle renklerin birbirine denk gelmesi lazım. Şimdi kremde daha iyi anlarsınız. Bakın ipim bu taraftayken ben bu tarafa geçiyorum, karşı tarafa. Bu şekilde iğnemi ilmeklerin arasından geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. Tekrar karşıya geçiyorum, bakın. Bakın böyle çektiğimiz zaman dikişimiz görünmüyor. Tekrar karşıya geçiyorum. Ve tekrar bu tarafa, ön tarafa geçiyorum. Burada önemli olan renklerin karşılıklı birbirine kaydırmadan denk gelmesi. Bunu bakın şu parçanın sonuna kadar yapalım. Şu orta kısmına kadar yapalım. Çantamızın 3. kenar kısmını diktikten sonra bakın dikişlerimiz bu şekilde, bakın şöyle yapıldıktan sonra isterseniz çok hafif ısıtılmış bir ütüyle ütüleyebilirsiniz ya da şöyle elinizle düzeltebilirsiniz. Şurada ipi bekletiyoruz ve çantamızın diğer yüzünü çeviriyoruz. Şimdi kalan son parçamızı da bu şekilde bakın koyuyoruz. Ve bakın şu şekilde kenarlarını dikiyoruz. Şuradan başlıyoruz dikmeye. Bakın şurada köşeyi birleştiriyoruz. 3 köşe olmuş oluyor. Şuradan geliyoruz ve şurada dikişimizi bitiriyoruz. Daha sonra bakın şuradaki açıklığı şöyle yaparak birleştiriyoruz, dikiyoruz ve yine şu karşılığına gelen bakın şu taban kenarını da diktikten sonra çantamız bitmiş oluyor. Bütün bu dikişleri yaptıktan sonra çantamızın astarlama işlemini yapıp kulpumuzu takarak çantamızı bitiriyoruz. Bu arada ben motifimizin uzunluğunu vermek istiyorum. Bakın şöyle 19 santim. Yine yüksekliği de aynı. Zaten kare bir parça olduğu için 19 santim. Ve çantamızın yan kısımlarının uzunluğu yine 19 santim. Ve eni de yaklaşık şöyle 11 santim. Parçalarımızı bu şekilde yaparak birleştiriyoruz. Sizin ipinizin kalınlığı, elinizin sıkılığı, tığınızın kalınlığına göre değişebilir. Siz hangi boyutta yapmak istiyorsanız ona göre tercihlerinizi yapın ve bu şekilde çantamızı hazırlayalım. Çantamızın dikme işlemi bitti. Bakın bu şekilde tüm kenarlarını diktikten sonra
Şimdi çantamızın kulpunun minik aparatları ve çıt çıtının aparatının yapımına geçelim. Çantamızı astarlamadan önce bakın bu şekilde kartondan bir şablon çıkarıyoruz ve bu ölçülerde 3 milimlik keçe ile astarımızı yapıyoruz. Bunu benim kanalımda keçe astar çantayı astarlama diye videom var. Oradan bakabilirsiniz. Ben sadece böyle bu şekilde görün, tekrar bir hatırlatma olsun diye yaptım. Siz o astarlama videosundan izleyebilirsiniz. Kulpumuz için bu şekilde 4 trabzandan oluşan küçük parçalar yapmamız lazım. Bu parçanın uzunluğu bakın yaklaşık şöyle 9 santim. Zaten 4 trabzandan oluşuyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz ve bakın kulpumuzun şöyle şu tutma takma aparatına takıyoruz. Şu çizgilerini de çantamızın hangi çizgisine denk geliyorsa ona göre ayarlıyoruz. Bunu buradan dikiyoruz. Bakın sadece şu kadar kısmı görünüyor. Geri kalan kısmını astarımızın arka kenarına dikiyoruz. Ben muhtemelen bu kısımlarını hızlı çekimde göstereceğim ve bu küçük parçadan bakın şöyle 4 tane yapmamız gerekiyor. Çıt çıt için de bakın çantamızı şöyle 2 tane küçük parça yine örmemiz gerekiyor. Bunun şu şeritlerini nasıl ayarlıyoruz? Bakın bu şekilde çantamızı ortasını buluyoruz. Şöyle kapata kapata bakın ortası şu 3 şerit ve ben de o 3 şerite göre bakın aynısından yaparak çıt çıtımı buraya dikeceğim ve çantamın şöyle astarından görünecek şekilde çıt çıtımı bunun üzerine karşılıklı olarak dikeceğim. Çantamız bittikten sonra bakın bu şekilde çantamızın ölçülerinde 3 milim keçe ile astar hazırlıyoruz. Bunun yapımı benim kanalımda var. Bu yüzden videosunu çekmedim. Bu astarın ölçüleri bakın şöyle yaklaşık 20,5 santim ve yine eni şöyle dikişlerinden bakın 20,5 santim ve bakın işlediğimiz o küçük parçaları da bu şekilde çantamızın kulpuna dikiyoruz ve onu da yine astarımızın arka tarafına gelecek şekilde dikiyoruz. Bakın ön tarafta herhangi bir dikiş izi yok. Astarımızı da bu şekilde dikiyoruz. Bakın şöyle içi cepli. Bu şekilde yaptıktan sonra bakın o çıt çıtlar için yaptığımız küçük parçaları da bu şekilde bakın şöyle şeritlere denk gelecek şekilde dikiyoruz ve daha sonra bu astarımızı çantamızın içine geçiriyoruz. Şöyle köşelerine gelecek şekilde geçirdikten sonra bakın şu dikiş izinden tekrar biz de dikiyoruz. Bakın tam şu dikiş hizasından dikiyoruz ki görünmesin. Buraların videosunu çekmeyeceğim. Çantamız bittikten sonra tekrar çantamızın son halini göstereceğim. Çantamız bitti. Bakın bu şekilde dikiş işlemlerini bitirdim. Kulpları bakın bu şekilde çok muntazam oldu. Çıt çıtını da diktim ve içine birkaç saat kumaş, kıyafet bir şeyler koyarak kalıbını aldırdım ve çok güzel bir çantam oldu. Çantanın ölçüleri bakın
Astarımız 20,5 santimdi. Örgümüz ise 19 santimdi. Ben çeke çeke biraz çekiştirerek diktim ve 21 santim. Eni de yüksekliği de 21 santim bir çanta olmuş oldu. Bu şekilde bakın. Çok güzel bir çanta. Siz de videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.